Merhabalar. Bugün 40 katlı cevizli ev baklavası yapacağız. Önce şerbetini hazırlayalım. Bir büyük fırın tepsisi için 4 bardak şeker ve 4 bardak suyu tencereye alıp kaynatıyoruz. 15 dakika boyunca kaynadıktan sonra içine bir dilim limon ekleyip 5 dakika daha kaynatıyoruz. Ve ocağı kapatıp şerbeti soğutuyoruz. Baklava hamuru için 2 yumurta, 1 fincan yoğurt, 1 fincan sıvı yağ, 1 fincan süt, 1 fincan su, 1 tatlı kaşığı sirke ve 1 çimdik tuz atıp çırpıyoruz. İçine un ve kabartma tozu ilave ediyoruz. Ben toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Unu yavaş yavaş kontrollü ekleyelim, yumuşak bir hamur elde edelim. Hamurumuzun üstünü bir streç film yardımı ile kapatıp en az 15 dakika dinlendirelim. Dinlenen hamurumuzu önce 4 eşit parçaya bölelim. Sonra her bir parçayı da 10'a bölüp bezeler yapalım. ...40 adet bezemizi nişasta dolu tabağımızın içine atalım. Her bir bezemizi bol nişasta ile açalım. Açtığımız her 5 bezeyi aralarına nişasta serperek üst üste koyalım. Eğer
hava sıcaksa üzerini bir bezle veya bir streç film yardımı ile kapatalım, kurumasın. Kurursa açmak zor oluyor. Şimdi açtığımız bezeleri oklava yardımıyla beşerli gruplar halinde büyütelim. Açtığımız yufkaları katlayıp üzerine örtelim. Yufkaların tamamı hazır olunca tepsimizin büyüklüğüne göre keselim. Toplamda 8 yufkamız çıktı. Benim tepsim küçük olduğu için 6 tanesini kullandım. Ama bu ölçüler büyük fırın tepsisine göredir. Açıklama kısmından ölçülere bakabilirsiniz. Yufkalarımızı tepsimiz büyüklüğünde keselim ve her kata erittiğimiz tereyağından sürelim. Kenarlarını da isterseniz farklı bir tepside yapın, isterseniz benim gibi aynı tepside kullanabilirsiniz.
3 yufkadan sonra arasına bol miktarda ceviz dökelim. Diğer yufkaları da aynı şekilde arasına tereyağı sürerek üst üste koyalım. Baklavamızı fırına göndermeden önce keselim. ...150-160 derecede 50 dakika 1 saate kadar pişirelim. Fırından çıkarınca 2-3 dakika ilk sıcaklığının çıkmasını bekleyip üzerine soğuk şerbeti dökelim. Eğer fırından çıkar çıkmaz şerbeti dökersek yumuşak bir baklavamız olur. Şimdi şerbetin içine çekmesini ve soğumasını bekleyelim. Bir iki saat sonra baklavamız yemeğe hazır. Çıtır çıtır tam kıvamında bir baklava oldu. Umarım dener ve beğenirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.